Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Misafirli akşam yemeği menüsü tarifi hazırlıyorum. Pratik, kolay tariflerle harika bir akşam yemeği menüsü. Kuşbaşı et, nohutlu pilav, ıspanaklı börek, mercimek çorbası, salata ve tatlı olarak hazırladım. Tarifleri başlamadan önce ilk olarak masamı hazırlayarak hemen başlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, masam hazır. Bir gece öncesinde bir çay bardağı dolusu nohutu ıslayarak başladım. Evet, ertesi sabah erken saatlerinde tencerenin alt kısmına iş yağı koyuyorum. Üzerine yıkanmış 1,5 kilo kuşbaşı et alıyorum. Tencerenin yarısına gelecek kadar suyla doldurarak kapağını kapatıyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişirelim. Gördüğünüz gibi nohutlarım çok güzel bir şekilde şişti. Üzerine geçecek kadar suyla haşlamayı bırakıyorum. Ve üzerinde oluşan köpükleri toplayarak atalım. Evet, etim kaynadı. Üzerinde köpükler oluştu. Toplayarak atıyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişiriyorum. Konserve kabak tatlım var. Ve şişeden çıkartarak borcama alıyorum. En son tatlımı fırınlayacağım. Buzluktaki böreğimi de buzluktan çıkardım. Bir gün öncesinden sardığım kara lahanayı üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Tencerenin yarısına gelecek kadar soğuk suyla dolduruyorum. Kapağını kapatarak kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Evet, havuçlu pancarlı meze hazırlıyorum. Kabuklarını soyarak başlayalım. Kabuklarını soydum, yıkadım ve rendeliyorum. Pancarlı havuç salatasını mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Rendelediğim havuç ve pancarı geniş bir tavanın içine alıyorum. Zeytinyağı ile yumuşayana kadar soteliyorum. Sulandırmadan yüksek ateşte kavuralım. Evet, pancarı kavurdum ve soğutmayı bırakıyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz serptim. Bunun üzerine 5-6 yemek kaşığı tartı koyarak eritiyorum. Tartı tarifini kanalımdan ve açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Biraz da zeytinyağı gezdirerek eritmeyi bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi dolmamın suyu azaldı. Erittiğim tartılı yağı üzerine bolca gezdiriyorum. Kapağını kapatarak pişirmeyi bırakıyorum. Pilav için 2,5 su bardağı pirinci soğuk suyla ıslatarak şişmesini sağlıyorum. Baldo pirinç kullandım. Evet, kontrol ediyorum. Sarmam pişmiş. Altını kapatıyorum ve sofra bezine sararak sıcak kalmasını sağlıyorum. Çorbamız için 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı bulguru yıkayalım. 1 adet büyük boy kuru soğanı iri olacak şekilde doğruyorum ve tencerenin içine alıyorum. 1 adet küçük boy patates, yarım havucu da küp küp doğruyorum.
Soğanımızı zeytinyağla kokusu çıkana kadar kavuralım. Soğanlarımızı yakmadan ara sırada karıştıralım. Mis gibi soğan kokusu geldi. Üzerine patates ve havucu ekliyorum. Şöyle 1-2 dakika daha kavuruyorum. Yıkanmış mercimek, pirinci ve bulguru da ekliyorum. Kavurma işlemine devam edelim. Üç yemek kaşığı domates suyu ekliyorum. 1 yemek kaşığı da biber salçası. Evet, salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Üzerine 2-2,5 litreye yakın soğuk su ekliyorum ve kaynatmaya bırakıyorum. Evet, çorbam kaynadı, sebzeleri yumuşadı. Blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Üzerindeki oluşan köpüğü toplayarak atıyorum. Kıvamı koyulursa biraz sıcak su ekleyebilirsiniz. 2,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Nane. Tekrardan karıştırıyorum. Evet, kıvamı tam istediğim gibi oldu. Altını kapatıyorum. Evet, soğuttum. Pancarlı havuçlu salatanın üzerine 2 diş sarımsağı ince ince doğrayarak alıyorum. Bir tutam da dereotu doğruyorum. Şöyle bolca mayonez sıkıyorum. 3 yemek kaşığı da ev yoğurdu kullandım ve karıştırıyorum. Evet, rengi muhteşem oldu. Tadı da harika. Saklama kabına alıyorum ve buzdolabında servise kadar dinlendiriyorum. Yumuşayan etin üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Biraz zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağını eritmeye bırakalım. Yıkadım, süzdüm, ıslattığım pirinci tencereye alıyorum. Fazla suyunu tencereye almayalım. Dikkat edelim. 2 tatlı kaşığı tuz, tane tane olana kadar pirinçleri kavuralım. Pirinçleri kavurma işlemi önemli değil. Yüksek ateşte sürekli karıştırarak kavuralım.
Haşlanmış nohutu da üzerine ekliyorum. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Evet, biraz da suyuna tuz ekleyelim. Karıştıralım. Kapağını kapatalım. Şöyle 1-2 dakika kaynatalım. Daha sonra kısık ateşte suyun bitene kadar pişirelim. Evet, suyu bitti. Altını kapatıyorum. Üzerine bir peçete seriyorum buharı alması için. Sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyorum. Demlenen pilavımı 5-6 dakika sonra karıştırıyorum. Tane tane olmuş, harika oldu. Etim de tam kıvamında sulu sulu. Altını kapatıyorum artık. Bu çözülen böreğimi de fırına veriyorum. Kızardıktan sonra fırından çıkartıyorum ve kendi halinde ılımayı bırakıyorum. Tatlısını da fırınlıyorum. Hazırladığım marul salatasını servise hazırlıyorum. Marul ve havuç ile hazırladım. Evet, pancar salatamı da en son karıştırarak servis tabağına alıyorum. Üzerine de kornişon, mısır ekliyorum. Evet, böreklerim de ılıdı. Servis tabağına alıyorum. Sarmam da hazır. Hemen servise hazırlıyorum. Tartılı harika oldu. Evet, pilavımı da kalıba aldım, ters çeviriyorum. Bütün yemeklerim hazır. Hepsini masaya alıyorum. Evet, akşam yemeğimiz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.